Dostlar herkese merhabalar. Yeni bir videodan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte San Henry do Surco'yu gezeceğiz. Burası Lima'dan 1,5-2 saat uzaklıkta bir şey. Zaten Lima'dan Chosica'ya, Chosica'dan da buraya tekrar otobüsler var. Otobüslerde 5 soles 6 soles falan. Şöyle iki dağın arasında bir şey. Şimdi otobüse indik. Burada şelaleler daha doğrusu 5 tane şelale var, öyle meşhur. Biz de buraya geldik. Size de burayı göstereyim dedim. Şimdi şelaleye doğru yürüyoruz. Gayet güzel bir yer. Şöyle şu dağın tepesine doğru çıkacağız. Arka tarafta da zaten şelaleler falan var. Şurası da kuş bakışı bakabileceğimiz bir yer. Böyle iki dağın arasında kurulmuş. Daha doğrusu şehir dedim de kasaba, ufak köy gibi bir yer burası. Daha doğrusu şehirden ziyade. Böyle bayağı büyük bir dağlar var. Tabii köpekler de var. Sakin kalırsak hiçbir şey de yapmıyorlar. Sakin kalırsak bir şey yapmıyorlar. Şimdi böyle bayağı bir yürüyeceğimiz yol var. Şelale biraz uzakta da kuş bakışı bakabileceğimiz yer biraz daha yakında. Size burada açayım dedim kamerayı. Evet dostlar, şimdi bayağı yürüdük, nefes nefese kaldım, biraz dinleyelim dedim. Siz de burada yine tekrar açayım dedim. Şöyle şu aşağıdan doğru bayağı yürüyüp geldik. Tabii yukarı çıktıkça nefes almak zorlaşıyor, yani her yerim, damarlarım falan işte. Dağda şöyle gidiyoruz, şu dağın tepesine düşeceğiz. Gerçi şu aşağıdan da yol var galiba da bilmiyorum tabii. Çünkü otobüse geldiğim kişiler aşağıdan gitti. Ben de haritalara güvenip buradan geldim. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum da. Şimdi böyle yürüyoruz bakalım. Şelaleye vardığımızda yine size de gösteririm. Şurası da limadan geldiğimiz yol. Tabii yollar tehlikeli olsa da yine de güzel. Bayağı da çıkıyoruz. Yürüyeceğimiz yol daha var. Size de böyle göstereyim dedim. Harika bir yer. Tabii her yerde kamera açmıyorum çünkü nefes almak zorlaşınca konuşmak da zor oluyor. O yüzden de dinlendikçe ne size göstermeye çalışırım. Tabii devam ediyoruz yine biz. Evet dostlar, şimdi dediğim yere geldik. Birinci şelale Catarata Guanano. Normalde diğer şelalelere gidecektim ama yürüdüm. Böyle bayağı bir dağın tepesine çıktım. Sonra baktım biraz tehlikeli. Navigasyonu da pek göstermiyor dedi. Oradan döndüm. İlk baştaki şelaleye geldim. Şelale de şurada. Böyle de bayağı bir tehlikeli yoldan yürüyoruz yani. Ama manzara da çok hoş. Ama gayet muhteşem yani. Gerçi burada da yine trenkçik, zipler falan da yapılıyor. Şurada da gerçi biraz tehlikeli olsa da size de yine göstermeye çalışayım. Muazzam. Tabii dediğim gibi iki tane buraya geliş yolu var. Birisi o gösterdiğim dağ yolundan geliyor. Bir de aşağıdan gelinebilen yollar var yani. Tabii diğer şelaleler bayağı uzakta ve bayağı bir dağa çıkmanız gerekiyor. Yani ben de bayağı çıktım ve yoruldum. Dedim galiba dağda devam etmedim, buraya geldim. Şurası da bayağı muhteşem. Burası Surco bölgesinde Peru'nun Lima ilinde bulunan Huarache eyaletinin oluşan 32 bölgeden birisi. Lima bölgesel hükümeti bölgesinde yer almakta bir yer. San Jerónimo Surco. Gayet. Yani burası 15 Eylül 1920'de Başkan Augusto Lega hükümetinin 359 numaralı bölgesi kanuna göre oluşturulmuş bir yer. Genelde 5 tane şelalesi var buranın, meşhur, onlarla biliniyor. Ve zaten limandan da buraya herkes hafta sonları böyle kaçamak yapıp günübirlik geliyorlar. Zaten turistlerin de uğrak olmuş bir yer burası. Tabii daha çok güzel yerler var ama dediğim gibi çok uzak ve otobüste pek yok. Yani en iyisi buraya arabayla gelmek daha mantıklı ama yapacak bir şey yok. Yine de burası da yine muhteşem bir yer. Tabii de size görürsün ne kadar tehlikeli yerlerden gittiğimizi. Burası
1940 yılında yapılan nüfus sayımı sonrasında Suriko San Bartolomeo'dan önce bir ilçe olarak oluşturulmuş diyor. Genelde burası Aralık'la Mart ayları yağmurlu diyor da şu hava gayet de iyi, 18 derece. Gayet de muhteşem bir hava var yani. Lima bayağı sıcaktı. İyi oldu buraya gelmem. Tabii değişik değişik hayvan türleri de var. Burada yine kaktüs ağacı bayağı var. Şurada da atlar var. Tabii kaktüsten yine böyle geçebilirsem. Burada kamping de diyorlar ama pek kamping yapabilecek bir ortam yok galiba. Yine de muhteşem ve doğası güzel bir yer. Tabii buraya şunu da söyleyeyim. 5 Torres'te bir giriş ücreti verdik. Tabii vermeseniz de olur, belki ara sokaklardan da girseniz de olur ama yine de giriş ücreti var 5 Torres. Almamız da saçma geldi ama yapacak bir şey yok. Tabii buradan galiba nasıl? Şurada kaya ağacı var. Kayadan aşağı doğru trekking yapılıyor. Ve burası da deniz seviyesinden, daha doğrusu San Hinomoto Surco deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte bir yer. Bayağı yüksekte yani. Genelde ormanların, dağların olduğu bir yer. Yani dediğim gibi yukarı doğru yürüdüğümde yine birkaç insan yaşayan vardı, böyle hayvanla, tarımla ilgilenen insanlar vardı. Gördüm. Yaşıyorlardı yani. Şehirden uzak. Herkesten sessiz, sakin yaşıyorlardı. Gayet de güzeldi yani. Ya ben de seviyorum böyle şehirden uzakta yerleri keşfetmeyi. Çünkü şehrin o basık havası çok hoşuma gitmiyor. Böyle doğayla iç içe olmak daha hoşuma gidiyor. Tabii şöyle Katarat, yani şelaleye daha doğrusu yaklaştığımızda daha detaylı göstereyim size de. Gerçekten muazzam bir yer. Küçük bir yer zaten. Öyle tehlikeli bir yer de değil yani. Ana iki dar vadinin arasına oluşmuş bir kasaba, şehir. Ne dersiniz deyin dostlar. Tabii şimdi geldik. Tabii şurada yine kayaların içinde oluşmuş bayağı kaktüs ağaçları var. Peru'da çok kaktüs ağacı gördüm yani. Koca koca kaktüs ağaçları var. İlginç. Yine size daha detaylı göstereyim burada. Tabii buradan da yine Catarata Palaka diye bir şelale var. O bir saat uzaklıkta. Oraya gitmedim. Oradan gelen sular burada büyük ihtimal. Burada da ne deniyordu buna? Ofra bir şey diyorlar da unuttum şimdi adını. Trekking. Burada böyle trekking yapıyorlar. Şu aşağısı da şelalenin aktığı yer. Şimdi oraya da indiğimizde sizi de yine gösteririm. Tabii şuradan daha detaylı gösterebilirim. Tabii bayağı tehlikeli. Şöyle şuradan da kayayla birlikte trekking yapıyorlar. Gayet hoş, güzel, serinletici. Şimdi aşağı doğru indiğimizde siz yine çekime devam ederiz diyeceğim de yine göstereyim. Şuradan iniliyor dostlar. Tabii yürüyüş yolları bayağı tehlikeli yani. Şöyle göstereyim. Bayağı bir tehlikeli yoldan geldim yani. Ama buna değer yani. Gayet güzel ve temiz. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan aşağı inecek. Gayet güzel ve muhteşem yani. Şöyle göstereyim. Şuradan trekking yapıyorlar. Tabii tehlikeli yani. Yine devam edelim bize onları. Evet. Gördüğünüz gibi aksiyon ve şelale birlikte güzel. Tabii koca koca eşek arısı mı vardı? Bunu korkutuyorlar yani. Öldürecek, soksa öldürecek gibi yani. Şurada yine dinlenebileceğiniz güzel alanlar var. Dediğim gibi ben şu yukarıdan doğru
yürüyerek geldim. Tabii şuradan aşağıdan da gelinebiliyor. Tabii şöyle ilerisi, yani bu dağların arkasında da başka şelaleler de var, yani diğer şelaleler. Onlar da güzel ama dediğim gibi bayağı uzak, yani ben de gitmedim. Tabii burada yine bayağı bir köpekler de var. Şuradan da yine merdivenlerden aşağı inip size göstereyim. Bayağı muhteşem. Limaya yakın böyle güzel yerin olması da hoş. Yani burada yine kamp yapan insanlar da var. Tabii ben belki bu, yani beni Lima'dan izleyen takipçilerim de var. Türkler de var Lima'da yaşayan. Belki onlar da referans olur. Hafta sonları da buraya gelip keyfini çıkarırlar. Tabii insanlar yine burada kamp falan yapıyor. Şimdi şelaleye doğru yürüyelim. Size de daha detaylı göstereyim buraya. Tabii buraya geldiğinizde, daha doğrusu ben almadım, yani tam teşhisatlı gelmedim. Böyle de yürüyüş yolu var. Tabii dağlık alan olduğu için yürüyüş yolları da bayağı tehlikeli oluyor yani. Hatta şuradan daha detaylı, daha hızlı inip size de daha detaylı göstereceğim. Gerçekten hoşuma gitti yani. Çok da yakın. Hafta sonu kaçamak yapıp buraya gelip keyif yapabileceğimiz bir yer. Gayet güzel ve hoş. Şelale de bu. Bayağı yüksekten akıyor. Gayet güzel. Tabii burada yine aşağı doğru gidiyor. Tabii yüzmek biraz sıkıntılı. Gayet muhteşem. Bayağı da şiddetli akıyor yani. Ama muhteşem ve güzel yani. Şurada da insanlar tevekkül yapıyor. Az önce gösterdiğim yer. Burada da şelaleler akıyor böyle. Burası da böyle de yine diğer şelalelere gidebilirsem size oraları da gösteriyorum. Burası da muazzam bir yer. Şimdi şelaleden çıktık. Tekrar şehir merkezine geldik. Şu arkama gördüğünüz yer Yeşilbina Polis Merkezi. Burada kilise var. Böyle meydanı galiba, burası da okul. Yemeğimi falan yedim. Biraz dinlenim dedim çünkü bayağı yorulmuştum. 3 saattir yürü, dağlara çık falan derken bayağı yorucu oldu. O yüzden de yemeği de gösterirdim. Ona da 9 soles falan verdim. O da yine $2 ya da $2,5 gibi bir şey yapması lazım. Şimdi böyle gelip size videoyu da burada kapatayım dedim. Böyle hafta sonu gelip size burayı göstermek istedim. Gayet güzel sokakları var. Böyle güzel şelaleleri bulunan ufak bir kasaba gibi tarzı yer. Umarım da videoda hoşunuza gitmiştir. Gittiyse de videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum yazarsanız da bana büyük bir motivasyon veriyor. Çünkü sizin desteklerinizi görmek bana mutluluk veriyor. Çünkü siz destek verdikçe böyle daha güzel videolar, daha büyük videolar çekip size de göstermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.